Hoi An. Instagram'da gördüğümde açıkçası beklentim çok yüksekti. Ama ilk 10 dakikada acaba dedim fazla mı abartılıyor? Ama sonra fikrim değişti. Çünkü beklediğimden daha fazlası vardı. Da Nang'dan Hoi An yaklaşık 30 kilometre. Motosikletle gidince bambaşka bir şey oluyor. Kasabaya yaklaştıkça her şey yavaş yavaş değişiyor. Trafik azalıyor, ağaçlar çoğalıyor, hava daha farklı kokmaya başlıyor. Açıkçası Hoi An'le ilgili beklentim çok yüksekti. Ama ne yazık ki bazen çok popüler yerler hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ama en azından şu yolda motor sürmek bile çok keyifli. Kasabanın merkezine motorla giremiyorsunuz. Ben de buraya bıraktım herkes gibi. Vietnam'da yaşadıkça böyle kaldırımlara motor park etmeye insan alışıyor zamanla. İlk 10 dakikada iki şey fark ettim. Birincisi, renkler gerçekten etkileyici. İkincisi, aşırı turist var. Gerçi bunu da anlamak lazım. Bu kadar popüler bir yer olunca dünyanın her köşesinden insanlar buraya akın ediyor. Hoi An, UNESCO Dünya Mirası listesinde. 15 ila 19. yüzyıllar arasında Asya'nın en önemli ticaret limanlarından biriymiş. Japonlar, Çinliler, Portekizliler burada yaşamışlar. Ve o izler hala her köşede görünüyor. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Ben de çektim tabii. Ama içine girince farklı. 1590'lardan kalma bir köprüde duruyorsunuz. Japonlar inşa etmiş. Ortasında küçük bir tapınağı var. Fotoğraflarda hep sakin görünüyor. Ama gerçekte durum bu.
Bakmayın, esasında bu da eğlenceli. Bir şekilde herkes birbirinin videosunda rol oynuyor. Hoyen kafelerinden bazıları aynı zamanda seramik atölyesi. Arkada bir usta bardak boyuyor mesela. Turist var, satış var, hayat devam ediyor. Bu şehrin güzelliği bu. Ticaret ve zanaat hep var olmuş. Doğru, Hoyen turistik ama ruhunu tamamen kaybetmemiş. Hoyen'in bir de bu yüzü var. 500'den fazla terzi var bu küçük kasabada. 24 ila 48 saatte ölçüye göre kıyafet yapıyorlar. Ha, gerçekten kaliteli mi emin değilim. Onu da bir sonraki gelişte deneyeceğim artık. Olur da sipariş vermek isterseniz aman sıkı pazarlık yapmayı unutmayın. Burada her şey pazarlıkla yürüyor. Fransız fotoğrafçı Rehan, Hoyen'de yaşıyor. Vietnam'ın kaybolmakta olan kabilelerini fotoğraflamış. Küçük ama çok çarpıcı bir müzesi var. Rehan'ın Gizli Gülümseme serisi bence en önemli çalışmalarından. Fotoğraflarda gördüğünüz bu hareket aslında mutluluğu saklama çabası değil de neşenin, eğlencenin daha ince ve zarif bir ifadesi. Vietnam'da yemek yiyecek mekan bulmak hiç zor değil. Hele bu şehirde yüzlerce restoran dip dibe. Bu da onlardan biri. Cao Lao. Hoyen'e özgü bir yemek. Başka hiçbir yerde bu tadı bulamazsınız. Çünkü kullanılan su sadece şehrin belirli kuyularından geliyormuş. Kulağa inanılmaz geliyor biliyorum ama iddia bu. En azından hikayesi güzel. Neyse ki lokanta çok kalabalık değil. Ne yalan söyleyeyim, sokaklardaki kalabalığı görünce yer bulma endişem vardı. Bu mekanın papaya salatası da meşhurmuş. Yanında acı sosuyla beraber servis ediyorlar. Bu akşam onu deneyeceğim.
Ve işte Hoi An'de akşam oldu. Evet, gündüz kalabalık ama gece gerçekten büyüleyici. Burası akşam olunca bambaşka bir şehre dönüşüyor. Fenerler yakılıyor, kayıklar suya iniyor, arkadan bir yerlerden müzik sesi geliyor. Hoi An bir masal şehri mi yoksa bir turist tuzağı mı? Bence kesinlikle bir masal şehri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.